Çocuk için yurt dışına taşınmak sadece bana sorulan bir soru değil, galiba her ebeveynin bugünlerde kendine sorduğu soru. YouTube yayın ilkelerine aykırı bir şey yapayım, cevabı baştan vereyim. Hayır. Niye hayır dediğimi birkaç gerekçeyle açıklayayım. Birincisi, hiçbir okul, hiçbir eğitim sistemi çocuğunuzun bütün hayatını değiştirmeyecek. Daha önce konuştuğumuz şeyleri hatırlayın. Hep ilkeler koymaya çalışıyorum biliyorsunuz. Buradaki ilkelerden birincisi neydi? Mesela yurt dışına çocuğumla eğitimiyle ilgili taşınayım. Birkaç ilkeye bakalım, uyuyor mu uymuyor mu? Bir, sadece çocuğunuzun değil, ailenin bütününün yaşam kalitesini düşünün ilkesine uyuyor. Siz zaten yurt dışına işiniz dolayısıyla taşınıyorsunuzdur. Sizin zaten kendi yaşamınız ve hayalleriniz için ülke değiştirmekle ilgili, şehir değiştirmekle ilgili bir planınız vardır. Bunun doğal bir parçası olarak çocuğunuz da okul değiştiriyorsa bence hiçbir sorun yok. Rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Ama hocam çocuğumuz için aradığımız nitelikte bir okul bulamadık. O nedenle başka bir ülkeye taşınıyoruz. Bugünlerin gözde ülkesi İngiltere olmak üzere. Bence yanlış yapıyorsunuz. Çünkü başta söylediğim gibi hiçbir eğitim sistemi ya da hiçbir okul çocuğunuzun bütün hayatının gidişatını belirlemeyecek. Okulun öyle bir gücü yok her şeyden önce. Gücü olan bir tek şey var, sizinle çocuğun arasındaki ilişkinin niteliği. Bu ilişki daha iyiye gidiyorsa ülke de önemli değil, okul da önemli değil, şehir de önemli değil. Siz iyi bir ilişkinin peşinden bir yere gidiyorsanız anlamlı bir değişiklik. Ama Türkiye'deki okullar iyi değil, Londra'daki okullar çok iyiymiş. Ben size söylüyorum, Türkiye'de de çok iyi okullar var, Londra'da da çok kötü okullar var. Hangisi? Türkiye'de çok iyi öğretmenler var, Londra'da da çok kötü öğretmenler var. Londra'da da çok iyi öğretmenler var. Bu da tek başına belirlemeyecek, biliyor musunuz? Türkiye'nin ya da Londra'nın en iyi öğretmeniyle çocuğunuz arasındaki ilişki yine önemli hale gelecek. Sizin çocuğunuzla o öğretmen arasındaki ilişki nasıl olacak? Sizin çocuğunuzla akranları arasındaki ilişki nasıl olacak? Bence bunu öncelikli soru haline getirmeniz gerekiyor. Bu soruyu çocuk kaç yaşındayken vermek önemli. Çocuğunuz üniversite ya da üniversite sonrası eğitimi için bağımsız bir hayat kurmak, kendi akademik hayallerinin peşinden gitmek için gidiyorsa, dünyanın neresine gidiyorsa gitsin, yolu açık olsun ve destekleyin derim. Ama bu sizin hayallerinizle buluşmayan bir hayalse, emin olun ki hayal kırıklığı neredeyse kaçınılmaz diyebilirim. Şimdi siz çocuğunuzun kendi akranlarından, çevresinden uzaklaştığı bir çevreye nasıl tepki vereceğini, oranın onu kabul edeceğini ya da onun orayı kabul edip etmeyeceğini henüz bilmiyorsun. Somut bir alan söyleyeyim size. Örneğin çocuğum iyi bir lise kazanamadı. İngiltere'de devlet liseleri, eğer ben orada yerleşim hakkı alırsam ücretsiz oraya gitse olur mu? Peki size bir şey söyleyeyim mi? Dünyada akran zorbalığının en yüksek olduğu okullar İngiltere'nin liseleri. Örneğin bunu göz önüne aldınız mı? Türkiye'de kendi komşularımızla yaşama ve onları anlama konusunda sıkıntı çektiğimizi düşünürken, çocuğun benzer kültürde insanlarla bir arada yaşasın derken, Londra'nın banliyölerinde çocuğunuzun hangi kültürde yaşayacağı ile ilgili bir öngörümüz var mı? Peki kendi ekonomik koşullarımızı, iyi yaşama koşullarımızı sağlayamadığımız durumda çocuğumuzla tekrar geri dönme ihtimali üzerine bir hazırlık yaptık mı? O yüzden hepinizden ricam, yurt dışına taşınmak sizin ailenizle ilgili doğru bir karar olduğunu düşünüyorsanız bu başka bir tartışma konusu. Ama çocuğunun eğitimi için ülke değiştirmeyi ben çok hatalı bir karar olarak görüyorum. Bunu lütfen şöyle değerlendirin. İyi okul, iyi öğretmen, kötü öğretmen, iyi ülke, kötü ülke değil. Çocuğunuzun dünyası ne kadar küçük biliyor musunuz? Siz 10.000 metrekarelik kapalı alanlar olan okula da çocuğunuzu yazdırsanız 1. sınıfta onu ilgilendiren 250-300 metrekarelik alan. Deneyimi o 250 metrekareyle iki önündeki, iki yanındaki evle sınırlı bir deneyimden bahsediyoruz. Yani asıl olan sizin mutlu ve huzurlu bir aile olarak hayatınıza devam ediyor olmanız, onun da bunun önemli bir parçası olması. Bu duyguyu dünyanın her yerinde hissettirebilirsiniz ya da hissettiremezsiniz. Kararınızı böyle verin. Çocuğunuzun yurt dışı deneyim yaşaması, uluslararası bir çevrede yetişiyor olması, dünyanın her yerinden arkadaşları olması çok doğru bir karar. Ama bunun için bütün bir hayatı değiştirmeye gerek yok ki. Dünyanın her yerinde inanılmaz güzel yaz okulları var. Dünyanın her yerinde uluslararası çocuk kampları, gençlik kampları ya da ailece yapabileceğiniz çok sayıda gezi ya da deneyim var. Bu gezi ya da deneyimleri bence öncelikle bir
hayatınıza dahil edin. Bu kadar büyük ve radikal bir karar vermeden önce bunun küçük denemelerini yapmanızı hepinize öneririm. Bunun için İngiltere başta olmak üzere, Almanya bu dönem çok konuşuluyor. Bu ülkelere kısa süreli geziler yapabilirsiniz. Bir ev kiralayıp belli bir süre kalabilirsiniz. Çevreyi bir yaşayabilirsiniz. Buralardaki okulların içerisinde misafir öğrenci olarak kısa deneyimler yaşayabilirsiniz. Bence öncelikle bunları değerlendirin derim. Şunu unutmayın lütfen. Çocuğunuzun hayatında okul ve öğretmen önemli. Ama ondan çok daha önemli olan bir şey var. Sizin aranızda ve sizinle onun arasındaki sevgi ve güvene dayalı ilişki.